Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda inceleme yapacağız. Yeni gelecek etkinliği detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Neler avantajlı, neler avantajsız hep birlikte kontrol edeceğiz. Şimdi birinci olarak ziyafet hazırlığı var. İkinci olarak bereket boynuzunun büyük hediyesi var. Bu şekilde 3 şükran hediyeleri, 4 hasat yıldızı, 5 şükran günü mağazası, 6 şükran günü bulmacası. Dostlar bunlar var. Şimdi giriyorum tek tek. Bakalım neler var. Mantık olarak şimdi dostlar 6 tane yemek geliyor önümüzde. İlk başta bunu bir anlayalım. Bu 6 tane yemeğin gördüğünüz gibi bazılarında mesela 2 tanesinde tik işareti var. Beğeni işareti var. Bu ne demek oluyor? Bu tik işareti her gün düzenli olarak değişecek. Mesela bugün bunda görünüyor. Yarın mesela buraya gelecek ya da buraya gelecek. Burada mantıklı olan ne yapmak, nasıl yapmak? Şimdi şu şekilde. Pişir dediğimiz zaman pişirme diyoruz. Buradan Şükran Günü gıda paketi var. Bunu paketle satın alıyoruz. Yani olay bunda dönüyor aslında. Şimdi paketle satın aldın. 20 tane açtım mesela. Ne vardı abi? Neleri yapabiliyorum şu anda ben? Bunu yapamıyorum. Bunu yapabiliyorum mesela. Buradan şu anda 0 puanım var. Doğru mu? Şöyle göstereyim. 0 puanım var. Şimdi bundan bir tane yapacağım dostlar. Şöyle yaptım. Tık dedim. Oo çok zor bir şey yaptım. Şimdi ne vardı paşam bana? Teslim mi diyorduk? Ha teslim dedik. Şimdi teslim ettim. Burada kaç puan aldım? 1 puan aldım dostlar. Tikler var ya. Mesela burada tikli olanı ürettiği zaman bak 50 tane veriyor 50 tane veriyor. Mesela buraya geliyorum. Bak 40'a düştü. Yani burada ne demek oluyor? Bunları her gün gününde üretmeniz gerekiyor dostlar. Yani sadece tiklileri üreteceksiniz. Mesela bunları üretmeyeceksiniz mesela bugün. Sadece paketli satın aldığınız zaman şu ikisinden üreteceksiniz. Mantık o. Bu kadar basit. Arkadaşlar merhaba, videoyu çok kısa bölüyorum. Size Telegram grubumuzun paket satışı bölümünü tanıtacağım. Oyundaki fiyatlardan çok daha ucuza ve güvenilir bir şekilde paket satın almak istiyorsanız açıklamada bıraktığım linkten grubumuza gelebilirsiniz. Soldaki oyunun fiyatları, sağdaki bizim satış fiyatlarımız. Ayrıca paket satışı bölümünden de yapılan işlemleri tek tek kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Güvenilir ve daha ucuza paketler sizleri bekliyor. Gelin videoya devam edelim. Şimdi pakette satın aldığınız zaman dostlar şöyle göstereyim size. Mesela 20 tane sandık açtığımız zaman kaç tane yapabiliyoruz? Toplamda şöyle bunu sadece göstermek için yapıyorum. Şöyle bir tane daha yaptım. Şuradan da bir tane daha yaptım. Yap 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 paşam yap paşam. Şöyle bir tane daha yaptım. Teslim diyorum. Yine teslim diyorum dostlar. Toplamda 3 puanım geldi bana. 3 yıldızım geldi 20 tane. Tamam mı? Pakette satın aldığımız zaman 230 TL'lik pakette 100 tane var. Buna göre hesap yapabilirsiniz. 230'da 100 tane, 450'de 200 tane, ondan sonra iki katında 400 tane diye şeklinde artarak devam ediyor. Ona göre hesap yapabilirsiniz. Şimdi bunları yaptığınız zaman şuradaki ödüllere gelin bir bakalım. Buradaki ödülleri ben çok beğendim. Şimdi ne veriyor? Bu önemli değil. Evrensel veriyor. Bunlar başlangıç olduğu için çok fazla bir şey vermiyor. Şuradan bir tane mor çip sandığı veriyor. Yukarıya çıktığımız zaman şurada yani güzel ödül olarak bence 3 tane mor çip sandığı yine bir tane veriyor. Burada 1750 de kale görünümü veriyor. Kale görünümü çok önemli değil. Yani ne güç veriyor ne bir şey veriyor. Yani alınırsa sadece şey için, görünüm için alınıyor. Şimdi asıl olay bundan sonra başlıyor. 1750'den sonra 2250'de 10 tane DX. 2750'de bir tane sarı çip. 3250'de 10 DX daha. Ondan sonra 3750'de 30 tane. Bu sandık önemli değil. 4250'de 10 tane daha DX. 4750'de 2 tane sarı çip. 5250'de 20 tane daha DX. Ve 5750'de yani sonunda da 2 tane seçmeli sarı çip veriyor. Bunlar çok değerli abi. Şu DX'ler yani toplamda 50 tane DX ve 1, 2, 3, 5 tane de sarı çip sandığı gerçekten değerli dostlar. Sırf bunun için hani alınırsa yani fullenirse bunun için fullenilebilir kesinlikle. Peki şimdi
Bir kere bunu yapıyoruz, tamam mı? Buradan bunu fullliyoruz paket satın aldığımız zaman. Peki şuradaki şeyler ne işe yarıyor diyecek olabilirsiniz. Buradakilerde dostlar, şurada yemek üretme var. Nerede o? Yemek üretince şurası. Şimdi bakın, gördüğünüz gibi bana 130 tane puan gelmiş. Buradan neler alınabilir? Bir de buraya bakacağız. Şimdi buradan kesinlikle mor çip sandığı alınması lazım abi. Bak, win-win olayı bak burada da var. Şimdi win-win olayı dediğimiz olay, mesela burada bunu harcıyorsun. Buradan ek ödüller alıyorsun. Paketi aldın, harcadın. Buradan ödülü topluyorsun. Buradan ödülü topladıktan sonra ekstra bir de geliyorsun. Nerede lan o? Şurada, buradan da ekstra tekrar ödül topluyorsun. Yani 2x çarpanla ödül toplamış oluyorsun. Buradan da neler alınabilir? Dediğim gibi başlangıç olarak çift sandığı alabilirsiniz. Enerji şekilleri kesinlikle alınabilir. Evrensel bence %100, bak şu benim hesapta, ben kendi hesabıma göre yorumlarsam ben kesinlikle çift sandığı ve evrensel ekipmanı kesinlikle alırım. Tamam mı? Onun haricinde de sizler mesela enerji çekirdeği alabilirsiniz. Ondan sonra araba için titanyum parçaları alabilirsiniz. Rozet alabilirsiniz eğer rozetiniz azsa. Ondan sonra kristal alabilirsiniz. Bunların hepsi değerli yani, kısacası. Ve 2x çarpanlar. Yani bir oradan alıyorsun, bir de buradan alıyorsun. Yani iki taraftan da aldığın için bence hani bir tık avantajlı diye düşünüyorum. Siz bu hediye ödül kodu Türkçe konuşmayı unuttuk. Allah belamı vermesin ya. Siz bu ödül ya söylemeyeceğim oraya, ama boş verin, boş verin. Siz nasıl buldunuz dostlar burayı? Ondan sonra şuraya geliyorum abi. Şimdi günlük birincileri neler veriyor? 300 tane. Of. Bu arada süper. Bir şey değil mi? 300 tane çok güzel günlük birinciliğe. Yani birinci olursan günlük, şuradan baktığımız zaman mesela 230 TL'lik pakette 100 tane var hocam. Ya buradan kafadan bir hani her gün birinci olana 700 liralık 800 liralık paket vermiş gibi oluyor. Bu arada mükemmel bir şey değil mi? Bak 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 tane alabiliyorsun toplamda. Ha, burada vermiyor lan. Oyunun mantığına bak. Bozukluğuna bakar mısın? 5. güne kadar veriyor. 6. günde vermiyor. Yani toplamda 1500'e kadar alabiliyorsun. Bu arada bunu çok güzel yapmışlar. Yani her birinci olana yani bir tane 700 TL'lik paket hediye ediyorlar gibi düşünün bu arada burayı. Hatta ikincilik, üçüncülük, dördüncülük, beşincilik ödülü bile güzel arkadaşlar burada. Yani günlük sıralamaya oynamak avantajlı olur. Bu etkinlikte haberiniz olsun. Çünkü buradan günlük sıralamadan bunları toplayıp, dediğim gibi biraz önce gösterdiğim yerlerde harcayabilirsiniz. Hesabınızı güçlendirebilirsiniz. Ve son olarak da buranın, yani genel sıralamada burası hiç değişmiyor zaten. 300 sarı parça veriyor. 16 elmas böyle. Burası klasik dostlar. Aynı puan sistemi de yine klasik. Burada da hiç tanıtmaya gerek yok. Burada aynı şekilde mesela bir önceki etkinlikteki gibi şeyler var. Hediye verebiliyorsunuz. Şu şekilde, hatta hediye vereyim ben, mesela bir tane örnek vereyim. Şöyle bir tane verdim dostlar. Şimdi gidiyorum çantaya, bunu açıyorum abi. Detaylara tıkladığım zaman detaylarda da yani çok bir önemli bir şey yok açıkçası. Bunu, tamam mı? Şöyle yani 8 tane önemli değil. Çöp direkt. Burası çok önemli değil. Onun haricinde başka da bir şey. Yani burada dediğim gibi bunlar çok önemli değil. Burayı tanıtmaya gerek yok. Bir de son olarak şey yapacaktım. Sıralama listesi. Gördüğünüz gibi ittifakında bir sıralama listesi var dostlar. Sunucunuzdaki ittifaklarla yarış halindesiniz, tamam mı? Yarışı kazanırsanız eğer, yani birinci veya ilk 10'a girerseniz burada ayrı ayrı ödüller var. İttifakın ödülleri var. Birinci ittifakın üyelerine, yani ittifakta toplam puanla birinci olursa ittifakınız, bütün üyelere 1K elmas, 10, 10, 10, 30 tane hızlandırma, 30 saat hızlandırma yani, ve şölen kutlaması adında bir yer geliyor arkadaşlar. Bir yer var arkadaşlar. Gerçi o olmadı ya. İttifak savaşında işte birinci olana şölen kutlaması veriyor. İkinci olana lezzet pazarı veriyor. Üçüncü olana lezzet pazarı veriyor. Dördüncü, beşinci lezzet tezgahı. Yine 6 ve 10'a da lezzet tezgahı veriyor arkadaşlar. Bunlar da ne oluyor abi? Bunların hani çok aşırı derecede ödülleri yok, ama hani mesela burada
yanlış hatırlamıyorsam cumartesi veya pazar günü, sanırsam pazar günüydü. İttifakta bir yer açabiliyorsun. Hani Frank etkinliği gibi. Orada Frank etkinliğinin etrafında işte pazarlar açabiliyorsun. Oradan da işte ek ödüller alabiliyorsun. Ekstra güzel oluyor diyebiliriz. Bunun haricinde de arkadaşlar etkinlikte de başka bir şey yok. Dediğim gibi yani şöyle, bana kalırsa benim fikrim, yani geçen etkinlik Cadılar Bayramı etkinliği kesinlikle çok efsane bir etkinlikti. Ama o tarz bir etkinlik zaten bir daha yani çok nadir gelir. Hani 3-5 ay sonra geleceğini düşünüyorum. Ama bu etkinlikte de mesela sevdiğim özellik ne oldu? Buradan alıyorsun. Para yatırdığın zaman buradan ek ödül alıyorsun ve aynı şekilde buradan da bir ek ödül alıyorsun. Buradan değil, pardon. Şuradan da bir ek ödül alıyorsun. Yani 2x kazançla çıkmış oluyorsun. Mantıklı mı değil mi dostlar? Bu size kalmış. Ben biraz hani DX falan verdiği için biraz daha yine güzel buldum etkinliği. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.